Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda böyle gördüğünüz gibi gül desenli tığ işi kafes modeli bir bandana yapımı göstereceğim. Bunu dilerseniz bel aksesuarı olarak da kullanabilirsiniz. Çok çeşitli renklerde yapabilirsiniz. Bunun için şöyle bir şablon kullandım. Bu şablonu şimdi büyük ekrana vereceğim. Oradan dilerseniz telefonunuzdan bakarak ya da çıktısını alarak yapabilirsiniz. Evet, ip olarak şöyle ince bir iplik kullanıyorum. Daha kalın örgü ipi kullanırsanız daha da büyük olacaktır. Evet, tığ numaram da 2 numara 2 milimetre tığ kullanıyorum. Şimdi başlayalım. Evet, şimdi başlayalım. 7 zincirle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doluyorum. İlk zincire batıyorum. İkili trabzan yaptım. Şimdi 1, 2 zincir doluyoruz. Aynı yere tekrar ikili trabzan. 1, 2 zincir doluyoruz. Aynı yere ikili trabzan. Evet. Birinci sıramızı tamamladık arkadaşlar. Evet. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Dönüyorum. İkinci sıraya başlıyoruz. Ve her sırada arttırıyoruz her iki taraftan da. O yüzden şuraya batıyorum. İkili trabzan. 1, 2 zincir. Bir sonraki trabzana batıyorum. 1, 2 zincir. Bir sonraki trabzana batıyorum. Bu arada şu başladığımız taraf, yani şurası modelin sol tarafı. Orayı karıştırmamak için bir işaret koyalım. Desene bakarken, çünkü hangi sıra başında olduğumuzu buradan anlayacağız. Burası desenin sol tarafı. Evet. Şimdi bakın, o işaret koyduğumuz yer desenin sol tarafı. Burası oluyor. Şimdi ikinci sırayı bitirdikten ikinci sıranın sonunda bakın, şurada bir kare var. Onu dolduracağız. Şunu şöyle büyüterek göstereyim. Şunu dolduracağız. O yüzden şöyle yapıyorum. Şimdi şu karenin içini dolduruyoruz. Bir tane sık iğne, ikili trabzan yaparak doldurdum. Sonra yanına normal şurada yaptığımız gibi trabzanımızı yapıyoruz. Şöyle. Evet, burada bir kare, dolu kare oluşturmuş oldum. Şimdi burada yaptığımız gibi artırmamızı yapıyoruz. Onu da 1, 2 zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Yanlar kasmasın diye. Ve aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, 4 de çekiyoruz. Evet. Şimdi sıraya başlarken tekrar döneceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekerek 3. sıraya başlıyorum. Birinci sıramız bu. İkinci sıramız bu. 3. sıraya başlıyorum. Yine arttırıyoruz. Şuradan ikili trabzan yaptım, arttırdım. Şimdi 3. sıraya bakalım. Şimdi bu kez şuradan geliyoruz. Çünkü niye? İşaretimiz burada. Bakın şöyle. Şu taraftan geliyoruz. Şimdi burada başlarken bakın, ilk kareyi doldurmamız gerekiyor, şunu. Bunun
çaprazını dolduracağız. Sonra 3 tane boş kare yapacağız. Sonra son kareyi tekrar dolduracağız. Şimdi bunu yapalım. Evet. Şimdi burada arttırdık. Şöyle göstereyim. Burada arttırdık. Şu kare boş. Bunun içini dolduruyoruz bir tane trabzanla. Eğer size az geliyorsa, yani kareyi doldurmadığını düşünüyorsanız 2 trabzan da yapabilirsiniz. Evet. Sonra diğer kutunun ilk trabzanına sık iğne trabzan yapıyoruz. Bunu doldurduk, bakın böyle. Şimdi 3 tane boş yapacaktık burada. Şöyle bakın, sırayla gidiyoruz. 1 2 3 tane boş karemiz var. Onu yapalım. 1 2 zincir. Şuraya batıyorum. Bir kareyi yaptık. Bakın şöyle. 1 2 zincir yanına. 1 2 zincir yanına. Evet. 3 tane boş yaptık. Sonra ne geliyor? Bakalım. 1 2 3 tane boş yaptıktan sonra bunu dolduracağız. Son kareyi sonra da arttıracağız. Evet. Şimdi bir tane buraya yapıyorum. Boşluğa ve hemen şuraya bir trabzan. Evet, sonuncu kareyi de tamamladık. Şimdi arttırmamızı yapalım. 1 2 zincir çekiyorum. 2 doluyorum. Aynı yere batıyoruz. 1 2 3 4 de çekiyoruz. Şimdi yine diğer sıraya geçeceğiz. Bu kez sıramızı işaretli taraftan yürütüyoruz. Yani şu sırayı tamamladık. Bakın şimdi şuradan itibaren takip edeceğiz işlemi. Şu sıradan itibaren böyle. Buraya geçtiğimizde şuradan itibaren ona dikkat edelim. Şimdi arttırmamızı yapalım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Arttırıyorum. Evet. Şimdi sırada neler yapacağız ona bakalım önce. Evet. Şimdi neredeyiz? Şuradan devam ediyoruz. Şu sıradan. Şimdi burada birinci kutuyu boş bırakıyoruz. Sonra devam eden iki kutuyu dolduruyoruz. Bu şekilde. Evet. Bir iki zincir çekiyorum. Şu kutuyu boş bırakıyorum. Ve devam eden iki kutuyu, birisi bunun üzerinde olacak. Onlara da dikkat edelim. Hangi kutu hangisinin üzerine denk geliyor? İyice kontrol edelim şemadan. 1 2 evet. Bu kutuyu doldurduk. Şimdi yanındakini yapalım. Bir tane doldurdum ve hemen direğe trabzan yaptım. 2 kutuyu doldurmuş oldum. Şimdi devamında ne yapıyoruz? Bakın. Şurada 2 kutu doldurduk. Sonra 1 2 kutu boş bırakıyoruz. Sonra 2 kutu tekrar dolduruyoruz. Devam edelim. 1 2 birinci kutum 1 2 ikinci kutum boş. Evet, 2 kutu boş. Şimdi şu 2 kutuyu dolduracağım. 1 2 evet, bunu doldurdum. Şimdi bunu da dolduruyorum. 1 ve
şuraya batıyorum. 2. Evet, 2 kutu 2 4 5 trabzan içeriyor arkadaşlar. Bir kutu 3 trabzan içeriyor. Çünkü iki kenarda birer direk var ve ortada bir direk trabzan, yani 3 trabzan içeriyor. Ama 2 kutu 5 trabzan içeriyor. Bunun sebebi şuradaki trabzan hem bu kutunun trabzanı hem de bu kutunun trabzanı olduğu için 5. Evet, ilmek atlamalarda ona dikkat edeceğiz. 1 2 zincir çekiyorum. 2 kere doladım ve burada aynı yere batarak arttırmamı yapıyorum. Ay, batamadım. Evet. 1 2 3 4. Evet. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Diğer sıraya geçtim ve aynı yere batarak arttırıyorum. Evet. Bu kez bakın, işaretim sol tarafta, sağdan devam edeceğim. Yani şuradan devam edeceğim. Şimdi burada ne yapıyoruz? Şurada 2 kutu yapmıştık. Evet. Şimdi şu sıraya geldik arkadaşlar. Arttırmadan sonra hemen 3 kutu dolduruyoruz. 2 kutu boş, 3 kutu dolu. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar örneğimize. Şimdi burada şöyle bir özellik var. Bu şeyin bandananın çok böyle şu şekilde gitmemesi için, dik gitmemesi için, hafif yayvan gitmesi için 3 kez kenarlarda 2 ilmek birden arttırıyoruz. Şurada görülüyor bakın. Bakın şurada aynı yere 2 kere batmışız. 2 kere batılacak. Sonra şurada aynı yere 2 kere batılacak. 2 ilmek birden arttırılacak. Şurada aynı şekilde 2 ilmek birden arttırılacak. Evet. Onun da nasıl yapılacağını göstereyim. Yani 3 kez yapıyoruz o işlemi. Hani üçgen, şöyle bir üçgen olmasın diye. Şimdi o iki, yani bu arttırma sırası değil, 2 tane arttırma, ama hani nasıl yapıldığını göstermek için şu şekilde arttırdık ya arkadaşlar. 1 2 zincir çekip aynı yere tekrar batıyoruz. O ikili 2 tane yapılan arttırmalarda 1 2 zincir çekip sonra buradan tekrar devam ediyoruz. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Şimdi şurayı boş kutu olarak yapayım ben. Şimdi burada diyelim bir boş kutu atlayacağız. Şimdi burada 2 tane dolu kutu var gördüğünüz gibi. Bunun şu ilk kutusu boş olacak şemaya göre diyelim. İkinci kutu dolu olacak. Onu da 1 2 zincir çekip buradan bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe batıyorum. Böylelikle burada bir boş kutu yapmış oluyoruz dolu kutunun üzerine. Sonra yandaki kutuyu dolduruyorum mesela. Böyle burayı doldurdum. Bakın, dolunun üstüne bir boş kutu yaptık. Bir dolu kutu yaptık. Bu şekilde yaparak şurayı sökeyim ben. Çünkü şemaya uygun değil. Ben sadece hani nasıl yapıldığını göstermek için o şekilde tığladım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar şemayı takip ederek örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, bandanamız tamamlanmak üzere. Şu kenar kısmını örüyorum. Birazdan göstereceğim nasıl yaptığımı. Şimdi modeli tamamladıktan sonra şöyle bir 2 3 4 5 sıra daha ördüm. Boyutu gözüme küçük göründü. O yüzden siz isterseniz şu noktada kesebilirsiniz. Şimdi buna buhar ütüsü verdim, ütüyü değdirmeden. Şöyle ölçüsünü vereyim. 28 santim uzunluğu. Şöyle genişlik ölçüsünü de vereyim.
şöyle şuradan 50, şöyle baktığımızda 52 santim kadar bir de uzunluğu var. Evet, şimdi kenar kısmını yapalım. Evet, şimdi burada her bir boşluğa dolduruyorum arkadaşlar. 1 2 zincir, yanına ikili trabzan, yanına ikili trabzan. Hemen yanındaki boşluğa sık iğne ile tutturuyorum. 1 2 zincir, ikili trabzan, ikili trabzan, yanına sık iğne. Evet. Bu şekilde siz istediğiniz modeli uygulayabilirsiniz. Devam edelim. Evet, bu şekilde bitirdik. Şu alın kısmına gelecek tarafa herhangi bir şey yapmıyorum. Şimdi burada bağcıklarını yapalım. Şöyle 3 zincir çekip aynı yere batıyorum ve ikisini bir alıyorum. 1 2 3 zincir çek. Şöyle ikisini bir 2 3 zincir dola, şuradan alıyorum, 1 2 de çekiyorum ve ikisini bir alıyorum. Bu şekilde başımızda deneyerek istediğimiz uzunluğa gelene kadar bağcıklarını örüyoruz. Tabi bel kemeri olarak, bel aksesuarı olarak kullanacaksanız bağcıkları biraz daha uzun yapmak gerekiyor. Evet arkadaşlar, bağcıklar da tamam. Şu şekilde tamamlandı bandanamız, bel aksesuarımız. Ben bağcıkları biraz uzun yaptım, bele de takılabilsin diye. Bunu bel ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz deneyerek. Evet. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.